Turkish TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugün çok ilginç bir program olacak. Çünkü uygulamalı olarak burada size programımızı göstereceğiz. Hocamız İngiliz ama İsveç'te yaşıyor kendisi. Terrell, eğitmen terapist bizlerle birlikte olacak. Top terapisinden bahsedeceğiz. Top terapisinin faydalarını göreceğiz. Belki daha önce hiç görmediniz. Çünkü ben burada ilk kez canlı olarak kendisinden izleyeceğim ve Can Oğuz çevirmenimiz de bizlerle birlikte olacak. Bugün programımızda hocamıza eşlik edecek. Hoş geldiniz. Hello and welcome. Nasılsınız? How are you? I'm very well. How are you? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Hocamızı gördük, daha iyi olduk. Kendisi İngiliz dedik az önce de ama İsveç'te yaşıyor. İstanbul'a yeni mi geldi, sürekli geliyor mu bu eğitimler için? Kendisi bize kendini tanıtsın hocamız öncelikle. Thank you very much. We are also fine. As far as I know, you're British and living in Sweden, but I don't know how long and how frequent you're coming to Istanbul. For short, can you... I've been coming to Istanbul for 7 years now, quite regularly, to work at a center for healing called Bilgi Paylaşım. 7 yıldır düzenli olarak İstanbul'a geliyorum. Bilgi Paylaşım adında bir şifa merkezi var burada. Orada çalışıyorum. Peki kendisi 1993 yılından itibaren terapi Avrupa'da sunuyor ve doğal şifa konularında 30 yıl aşkın tecrübesi varmış. You're offering therapy since 1993 and about natural healing sessions. You got experience more than 30 years, right? That's correct, yes. 16 bin insanla çalışma yapmış. You work with 16,000 clients? I've had by now probably around 22,000 clients. Aslında 22 bin civarında. 22 bin civarında. Çok iyi bir rakam. Avrupa'nın Nice figure, yes. Avrupa'nın 6 ülkesinde de kliniği varmış. And you have clinics in 6 different countries across Europe? Well, at the moment I'm mainly, well, yes, about 6. Evet, şu anda 6. Bir de ayrıca Birleşik Krallık Korosu'nun üyesi. Also, you're a member of United Kingdom's chorus? We have this choir, have a choir in the UK, yes. Yes. Evet, meditasyon üzerine de seminerler veriyor. Şirket arası da seminerler veriyormuş aynı zamanda. And you're also giving seminars about meditation as well? Şimdi top terapisiyle ilgileniyor. Nedir bu top terapisi? İnsanlara uygulamalı olarak ikinci bölümümüzde göstereceğiz sizlere değerli izleyenler ama ilk önce hocamıza soralım. Hocamız bize tanıtsın. Inversion Therapy nedir? Now, what is this ball therapy and what is inversion therapy? Yes. The yogis have known for a very long time that putting the human body upside down has many, many physiological and psychological benefits. Yogiler bunu çok eskiden beri biliyorlar. İnsan bedenini ters pozisyona getirmenin birçok fiziksel ve duygusal faydası var. But in the West, we don't really have this knowledge. Ama Batı'da bu bilgi bizde yok. I have been working as a gymnast and an acrobat when I was younger, so I've always enjoyed being upside down. Ben gençliğimde jimnastikçi ve akrobattım. O yüzden hep hoşuma gitti aslında ters durmak. And in 1993, I met an acrobat who had a method for getting people upside down. 93 senesinde bir akrobatla tanıştım ki o insanları ters çeviriyordu. So I trained in his method. Ben onun yöntemiyle eğitim aldım. And I developed it into this therapy. Ve oradan bu terapiye geldim. Bu terapiyi öyle icat ettim. Peki yetişkinlere uygulanıyor mu bu terapi? Çocuklara uygulanıyor mu? Belli bir yaş sınırlaması var mı? And is this used for adults, for children? Is there any limitation, restriction on the age? On age, there's no restriction. Yaşla ilgili bir kısıt yok. Of course, babies have been upside down in their mother's womb, maybe for a month in preparation for being born. Şimdi bebekler zaten belki son ayın tamamında zaten ters duruyorlar annelerinin karnında. So small babies like it and they go very calm when you put them upside down. Küçük bebekler bunu çok seviyorlar ve birden zaten sakinleşiyorlar öyle yaptığında. And very often parents do. They tip them a little bit and the babies like it. Zaten ebeveynler de bunu yapar. But as therapy, the youngest child who has ever asked me was 3 years old. Ama çocuklar açısından bakarsak benden bunu isteyen en genç insan 3 yaşındaydı. Oh. And she was a rather special child. Ama özel bir çocuk.
However, parents do bring me their children for therapies, including going upside down, from the age of 5, 6, 7 and upwards. Ebeveynler 5-6-7 yaşından itibaren çocuklarını bana bu ters çevirme terapisi için getiriyorlar. Mostly with the children, we're helping with nervous problems. Çoğunlukla sinir sistemi sorunları olan çocuklar için. And it certainly helps with things like autism. Otizm gibi konularda otistik çocuklarda işe yarıyor. It's very calming. Peki onları havada zapt etmek kolay oluyor mu? Yani hani bir yetişkine şunu yap bunu yap dersin ama çocuklar onu uygulamakta zorlanmaz mı? And isn't it hard to make them stable in the air? Or Well, yeah, it's interesting. Because, of course, many people say, oh, it must be easy with children because they're so relaxed. This is not really true. Children are very active. They don't necessarily find it easy to relax. İlginç aslında diyor. Çünkü insanlar kolay zannediyor çocuklarla o şekilde oynamak. Değil. So, although it's a little bit alarming for the parents, I keep the child upside down, even though they're moving and they want to talk. I keep them upside down for a few minutes. Bazen ebeveynler için biraz endişe verici olabiliyor. Ama ben çocuklar böyle hareketlenip debelenser de konuşsalar da ben onları o pozisyonu tutuyorum. And it's very often when I bring them down on the ground that I can get them to relax so much that very often they sleep. Ben onları yere indirdiğimde o kadar gevşemiş oluyorlar ki çoğunlukla uyuyorlar. Ne güzel. Uyutuyorlar, nice. sakinleştiriyorlar. Yeah. Make the baby sleep. So it works for children. Çocuklar da işe yarıyor. And the limitations really, in terms of the body, there are no limitations. I can take people up who have a paralysis or are missing limbs. It doesn't matter. Aslında fiziksel anlamda bir limitasyon yok. Ben felç olmuş insanları bile kaldırabiliyorum. Hatta bazı dokuları, kasları eksik olan insanları da kaldırabiliyorum. I can take people who normally sit in a wheelchair, I can take them upside down. Tekerlekli sandalyede yaşayan insanlarla da çalışabiliyorum. The restrictions are usually medical. Aslında kısıtlamalar genelde tıbbi oluyor. If there is a risk of stroke, then we're very, very careful. İnme gelme riski, felç gelme riski olan hastalar orada çok dikkatliyiz. It's not a high risk because people are in relaxation all the way through. So there isn't a high risk. Yüksek bir risk yok çünkü seans boyunca çok gevşemiş bir yerdeler. But the signs are, if my client has both the parents died of stroke before the age of 60, I won't take them upside down. 16 yaşından önce iki ebeveyni de felç geçirip ölmüş biri de çalışsaydım mesela onu tutup ters çevirmeye çalışmazdım. If people are overweight, highly stressed, smoking, Eğer aşırı kilo sorunu varsa, çok fazla stres içinlerse ve sigara içiyorlarsa mesela. then maybe we need to be careful for that reason. Orada biraz dikkatli olmakta fayda var. But it's very rare that people can't go upside down for that reason. Ama çok nadiren bir kişi ters çeviremiyor olmamız. Another reason would be that people have such a large belly that it might press on the adrenal glands and give them an adrenal reaction. Bir durum şöyle oluyor. Çok büyükse göbek, baskı yapıp adrenal bezlerine hormon salgılanmasına sebep olabiliyor. Again, it's very rare. O da çok nadiren olur. And then there's a condition which is where there's a hernia, you know there's a hernia, that goes up into the heart. And you don't want to put someone upside down and risk the intestines going into the heart cavity. So it's called hiatus hernia in English. And then Hayatosonia. yeah, and we don't go upside down. Fıtığın özel bir durumu var. Öyle bir kesik olan bir durumda bağırsaklar o delikten geçip kalbe doğru ilerleyebilir eğer ters çevirirseniz birini. O zaman onu yapmam. But very often I take pregnant women upside down, so that's not a problem. Sıklıkla hamile hanımlarla çalışabiliyorum. Bir sorun yok. Sakıncası yok. And people who are very stiff and they don't think they can bend, you can still do it with them. Çok katı olup da hiç esneyemeyeceğini düşünen insanlarla bile çalışabilirsiniz. People who have very bad back pain, you can still do it and it gives them relief. Çok kötü sırt ağrısı olan insanlarla yine çalışabilirsiniz ve onları rahatlatır. Peki daha çok insanlar işte fiziksel rahatsızlıklarından mı ya da psikolojik rahatsızlıkları olanlar mı bu terapiye gelebiliyor?
Do they come mostly because of physical diseases or discomforts? It varies a lot. Çok değişik. Um, Çok değişken. Yes, quite a lot of people come because they have pain in the neck or the back. They have stomach disorders or high blood pressure, the usual things. Birçok insan böyle geliyor. Evet, sırt ağrısı, sindirim sorunları, yüksek tansiyon. But as the doctors will agree, most diseases are caused by lifestyle. Ama çok doktorlar da benimle hemfikir olacaktır. Birçok rahatsızlık yaşam tarzından kaynaklı. So, and many are caused by emotional or mental stress. Çoğu duygusal ve zihinsel stresten kaynaklı. So this technique is wonderful for all stress-related diseases. Ve stresle ilgili bütün hastalıklar için bu teknik çok iyi. Peki bir seansta etkili oluyor mu? Yoksa kişinin birkaç seans buna gelmesi gerekir mi? And is it effective on just one session or they need to come regularly? It can be very effective with just one session. And I encourage people to do as much work as they can in one session. Bir seansta çok etkili olabilir ve insanları şu anda cesaretlendiriyorum. Bir seansta birçok şey bırakmak üzere. And sometimes it seems miraculous. People have got rid of their migraines. 20 years of migraine, they have one session and it's gone. Ve şu oluyor, çok mucizevi. 20 yıl migren çekmiş kişi bir seansta bunu bırakabiliyor. But of course, that doesn't mean it's just this session. Maybe they've prepared very well. They've been working on themselves. And I'm lucky that mine is the last session that just changes the last thing. It could be like that. Ama şu da bir gerçek. Belki 20 yıl bir çile çektiler, kendileri üzerine çalıştılar. Ve ben de öyle şanslıydım ki o son dokunuşu ben yaptım. But nevertheless, sometimes this inversion releases a bone, a nerve trapped in the neck, or releases something that really is the one thing that helps. Bazen de şu var, sıkışmış bir siniri boyunda birden serbest bırakıp ve gerçekten etkili olan tek şey olmuş olabiliyor o anda. Yeah. There are four main areas that inversion therapy works on. Şimdi, Inversion Therapy'nin çalıştığı 4 temel alan var. It will help with the structure, with the spine and the neck, and releasing the muscles and the nerves. Omurga ve boyun ve oradaki sinirlerle ilgili, onları bırakmakla ilgili. It's very good at balancing the hormone system. Hormonal sistemi dengelemede çok iyi. So this will help with strengthening the immune system. Ve bağışıklık sistemini güçlendirmede de iyi bu. And I treat very many women for hormonal imbalance gynecological problems. Ve jinekolojik sorunlar yaşayan, hormonal sorunlar yaşayan birçok insana da yardımcı oldum. And of course the hormone system governs healing of damaged tissue and all digestion and heart. So if you balance the hormone system, you're all lifting the whole of the health. Tabii hormonal sistem zarar görmüş dokuların tamir edilmesinde zaten vücudun kendi şifa mekanizması da etkili olduğu için siz orayı tamir ettiğinizde etkisi büyük olabiliyor. And the third thing is the nervous system. Üçüncüsü de sinir sistemi. From the mind, it helps with depression. Zihinden bakınca depresyonla ilgili yardımcı oluyor. And neuroses and phobias. Ve nevrozla ve korkularla, fobilerle. But it helps also in the rest of the nervous system throughout the body. We see it in where people have tensions. Sometimes people with shaking, it can disappear. Ama orada kalmıyor. Vücudun diğer kısmına uzanan sinirler üzerinde de etkili olduğu için bazen titreme falan gibi sorunları olan insanlar şifa bulabiliyorlar. And then the heart and the circulation. Bir tanesi de kalp ve dolaşım sistemi. The Chinese have been using hanging people upside down for thousands of years to cure heart disease. Çinliler kalp hastalıklarının tedavisinde insanları ters çevirmeyi binlerce yıl kullanmışlar. So it sounds counterintuitive, if you know what I mean. It sounds nonsense to bring more blood pressure to the top of the body, but it works. Ya insana biraz mantık dışı veya ters geliyor bu, kontra geliyor. Ama işe yarar çünkü hani ters çevirmek birden hani
nasıl tansiyona veya kalbe iyi Evet. gelecek. Ama öyle değil. Strangely, blood pressure and pulse go down when you're upside down. Tuhaftır ki siz tersine döndüğünüzde tansiyon ve kalp nabız düşer. So a Swedish research doctor has found that tipping people upside down for a few minutes is able to cure the heart problem of irregular heartbeat. We call it heart flutter. Yani, İsveçli bir doktor araştırma yaparken bir 20 dakika ters çevirme seanslarının kalp çarpıntısı sorununa, düzensiz kalp, düzensiz nabız sorununa iyi geldiğini tespit etmiş. But the central essence of this technique is to help slow the mind down so that people can become more aware of how they think, how they're working with their emotions and how they feel so that they can become more sensitive. Ama bu tekniğin özü, esası aslında zihni yavaşlatmak. Böylece insanlar görebilirler. Nasıl düşünüyorlar, ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar, ne olup bitiyor. Evet, hani hormonlara iyi geliyor dedi hocamız. Kalp atışlarına ve omurgaya iyi geldiğini söyledi. Peki çocuk sahibi olamayan kişiler için de bu terapi önerilir mi? Hamile kalmaları mümkün mü bu terapi sayesinde? So it's good for the hormones, for the heart disease, and but what about the people who are trying to have babies? And Yes, I'm glad to say that 100% of the women who have asked me to help them with getting pregnant have had success. şunu söylemekten çok memnunum. Bana gelen bu konuda gelen kadınların %100'üne yardımcı oldum. %100 ciddi bir rakam. 100% is 100%. really quite. Peki yan etkileri var mı bu terapilerin? Hani zararı daha sonradan çıkabilecek bir zarar var mı? So is there any side effects for this therapy? Yes, there are side effects. Var. There are four main side effects. One is you feel very happy. 4 tane ciddi yan etkisi var. Biri çok mutlu hissedersin. Another is you feel very, very calm. İkincisi sakin hissedersin. And the third one is you feel full of energy. Üçüncüsü çok enerjiyle dolu hissedersiniz. And the fourth one is you feel very present, very much in the now, very awake. Dördüncüsü mevcudiyet, uyanık ve şimdi olursunuz. So in complementary medicine, we believe in only positive side effects. Biz tamamlayıcı tıpta sadece pozitif yan etkilere inanıyoruz. Peki inversion terapi uygulayıcısı seminerleri de veriyor kendisi. Bu işi yapmak isteyenler hemen olabilir mi, kolay mı ya da ne eğitimler alması gerekiyor? So you're also giving seminars about being a practitioner of inversion therapy. Yes, I train Is it- therapists. Yeah, people who are interested in this, is it easy? What's the process? It's not a beginner's therapy. So I train people who are already working as therapists and are experienced. Şimdi bu başlangıç seviyesi bir iş değil. O yüzden zaten çalışan insanlarla çalışıyorum bu konuda. If somebody is a beginner and they want to learn this, then they should learn something like massage or shiatsu, something like this first. Yeni başlayan birisi masaj, shiatsu bir şeyle başlamalı. Yani aradığı öğrencilerindeki ön koşul bu mu oluyor o zaman? So you have this as a prerequisite for the upcoming students. Yes, they need to have some experience. Perhaps they might be teachers with many years' experience of managing children and people. So you need good people skills. Evet, tecrübeli olmalılar. Belki yıllardır çocuklarla çalışan veya öğretmenlik yapan kişiler olabilir. Çünkü insanlarla iyi olmalısın. Sometimes I will teach yoga teachers. They don't have therapy skills, but they've been teaching yoga many years. Maybe I will take them. Mesela yoga hocalarıyla çalışıyorum. Terapist değiller ama yıllarca insanlarla çalıştıkları için hani onları alabiliyorum. Bol inversion terapi ve normal diğer inversion terapi arasındaki fark ne? İkisi de aslında aynı şeyi mi ifade ediyor yoksa ikisinin de daha sonraki verdiği faydalar farklı mı? What's the difference between ball inversion therapy and the inversion therapy? Do they have the same effects or there's difference? They have the same effects. In some ways, the ball has advantages.
and in some ways the inversion therapy has advantages. So they are a little different, but the central energy is the same. Aynı etkisi var. Bazı açılardan top çevirme terapisi avantajları var. Bazı açılardan çevirme terapisinin avantajları var. For instance, some people may have so little control of their body that it's much easier to take them on the ball because they're in a wheelchair and they can't move, so it's easier. Bazı insanların bedenlerine hükmetmeye kabil değiller ve mesela tekerlekli işlemde yaşayanlar falan. Onları topun üzerine almak daha kolay. It may be that you're a small therapist and they're very big and you don't want to lift them. You can then use the ball. Sen bedenen belki çok küçük bir terapistsin ve dev gibi birisiyle karşılaştın. O zaman topu kullanmak da bir avantaj. So usually it's practical reasons why you would use one or the other. Hangisini kullandım aslında pratik bir seçim o an. But they're energetically and in the way that they can do the healing, they're the same. Ama enerjetik olarak veya şifanın geldiği yol olarak bakınca aynılar. Hocamız overtone ses terapisi de veriyor zannediyorum. You're also giving overtone sound healing sessions, right? Yeah, yes. Biraz bize gösterebilir mi? Neler yapıyor bu terapide? Gösterebileceği şeyler mi? Can we have a demonstration, a short demonstration? Is it something that you Sure. can demonstrate? Yes, absolutely. Overtone singing is used as a folk tradition in Mongolia and Tibet and Tuva, these places. Bu overtone aslında Moğolistan'da, Tibet'te bir folk konusu, yani bir halk şarkısı gibi söylenen bir şey, yapılan bir şey. And so very often when I get together with my friends, we present it like a concert, like an entertainment. Ve biz arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde onu böyle bir eğlence gibi, konser gibi de ele alıyoruz. But we know that after a while people are going to close their eyes and they're going to go into meditation. Ama bir süre sonra biliyoruz ki onu dinleyenler gözlerini kapatıp meditasyona dalacak. So yes, I suggest people watching that you get comfortable and close your eyes and see how you like the sounds. Ve biz dinleyenlere de aynı şeyi tavsiye edebilirim. Gözlerini kapatıp, gevşeyip bu ses onlara ne yapacak bir baksınlar. So yeah, these are just some sounds. İşte bunlar bazı sesler. Ben bu sesle uyuyabilirim. I can Hiç sleep with rahatsız this. olmam. I would have known. So the power to affect the mind is because of the difference between the ground frequency and the overtone that you choose, and these special intervals can affect the mind quite strongly. Ya, zihni etkileme gücü şuradan geliyor. Bazı frekanstan uzakta bir yerden gelen sesler. Bunların zihni etkileme gücü var.
So of course, to listen as though it's entertainment would be to miss the point. Bunu eğlence için dinlemek aslında biraz kaçırmak. It's more to allow the sound to come in and affect your system. Sesin size dokunmasına izin vermek ve o sistemin etkilenmesine izin vermek aslında. And of course, we know the power of music because we all feel better for singing and dancing. It makes us feel fabulous. Müziğin gücünü zaten biliyoruz. Biz şarkı söyleyip dans ettiğimizde bize ne olduğunu biliyoruz. And this is just a particular use of particular sounds to get specific responses from the body and from the mind. Özel sesler kullanır. Onlardan beden ve zihin anlamında belli cevaplar almak üzerine. Peki bu aletler de yine ses terapisinin bir parçası var. Also, are these instruments part of the sound healing session? Yes, most of them are instruments that create lots of overtones. Evet, bunların çoğu overtone denen frekanslı sesler üreten enstrüman. So for instance, you can hear very clearly there's maybe a bottom note, but there's lots of sounds on top. So if I play Şimdi this dikkat one. ederseniz bir bas ses var, bir de ondan uzakta tonlar duyacaksınız. And you can hear them Devam change. ediyor. Ve onların değişikliğini duymaya devam edebilirsiniz. So these can be used to help relaxation, but also to work directly with organs inside the body to help them achieve a healthy vibration. Bu evet gevşemeye yardımcı olmak için var ama belli yerlerde, belli organlar üzerine çalışmak için etkisi var. Certainly, I know that in Germany they use these gongs in the homes for people with mental problems. Mesela biliyorum ki ben Almanya'da zihinsel rahatsızlıkları olan insanların And evlerinde bu people gongu can kullanıyorlar. people can find them very calming. Ve bunun çok sakinleştirici olduğunu biliyor insanlar. Of course, we're playing for a very short time, but if you imagine doing a session for 10 or 20 minutes, really it can like wipe your mind away. Biz şimdi çok kısa çalıyoruz bunları ama düşünün ki bir seans 10 dakika, 20 dakika süreyle bunu yaptığınızda zihni süpürüp atabilir bu. Pamuk gibi oldu. Zaten şu kadarcık kısa bir sürede bile böyle bir gevşedim. Böyle bir sanki kendimi ilaç almış gibi hissediyorum. Bir de bunun daha uzun olduğunu düşünemiyorum. Even in this short period of time, I'm like cotton now, soft as cotton. Yeah. I cannot imagine for the full session what happens to Yes. me. Well, really, in my tradition, this feeling like cotton and feeling soft and open should be the default setting. Is the default setting for human beings. So if we totally relax our minds, this is how we feel. We don't have to go and get this feeling. Benim geleneğimde bu pamuk gibi oluş ve yumuşaklık ve açıklık zaten fabrika ayarı. Oh. It's always there. We always have it. O hep orada, o bizimdir. Bizim bir şey yapıp gidip onu almaya çalışmamız değil konu. But we can block the experience of having it by spending time in our head in some kind of fake story we're making up. Ama şu ki biz zihinde vakit geçirip sahte hikayeler içinde dolaşıp bunu engelleyebiliriz, bloke edebiliriz. But if we can let go of this story in our minds, then what we experience is lots of energy, happy, full of energy, creative. Biz hikayeyi bıraktığımızda, kafamızdakileri bıraktığımızda zaten birçok enerji ve mutluluk deneyimleyeceğimiz başka bir şey değil. So it's our natural state. Bu aslında doğal halimiz.
Çok teşekkür ediyoruz hocamıza vermiş olduğu bu bilgiler için. Thank you very much for all this information you gave us. Şimdi izleyicilerimiz bu kadar konuştuk bu terapilerden. Tabii ki uygulamalı olarak merak ediyorlar. Nedir bu top terapisi konuştuk. İşte demiştik yani bugün uygulamalı olarak göstereceğiz diye. İkinci bölümümüzde bu konuştuklarımızı uygulamalı olarak sizlere göstereceğiz. Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama uygulamalı olarak bizden ayrılmayın.